Merhaba arkadaşlar. Bugün takografla ilgili bir çalışmamız olacak. Ben önce kendimi tanıtayım. Benim ismim Caner Sayan. Kendim bilgisayar mühendisiyim. 10 yıldan fazla takograf sektöründe e, çalışmaktayım. Daha önce yazılımla uğraşıyordum, kod yazıyordum. Yavaş yavaş takograf sektörüne büyük bir şans eseri bulaştım. Yaklaşık 10 yıldan fazladır takograf sektöründeyim. Önce belli süre bir takograf servisi işlettim. Yaklaşık 5 yıl kadar. Arkasından Türkiye'de bu Intelik EFAS firması üretime başladıktan sonra takograf hakkında Almanya'da takograf eğitici eğitmeni belgesi aldıktan sonra Intelik firmasına hem takograf servislerine eğitim vererek hem de teknik destek vererek takograf cihazları hakkında uzun süreler çalıştım. Arkasından kısa bir süre Pars Ar-Ge'de çalıştım. Daha sonra da kendi şirketim olan firmamı açtıktan sonra takografla ilgili yazılımlar yapmaya başladım. Bunlardan Tako İndir ve Takolis şu an Google Play Store'da zaten çalışmakta. Takograf veri analizi üzerine çalışmalar yapmaktayım. Yaklaşık uzun bir zamandır da zaten takografla ilgili hem emniyette eğitimlere destek konusunda hizmet veriyorum. Hem de mahkemelerde takograf cihazları hakkında bilirkişilik yapıyorum. Emniyetle eğitim maceram biraz enteresan başladı ama sizlerle de yol kenarında beraber takograf denetimi yaptım. O konuda hani birçok ekiple beraber çalışmalar yaptık. O yüzden yani sizin ekiplerin sahada neyle karşılaştığına da vakıfım şu an. Evet, takograflardan bahsetmeye başlayalım. Şimdi ekrana geçmedi bizim şey. Evet, geçti. Şimdi önce takograflardan biraz bahsedeceğiz arkadaşlar. Piyasada tabii kazalar olduktan sonra sağ olsunlar bizleri arıyorlar. Bu arada bana telefonla veya WhatsApp'la ulaşmanızda herhangi bir sıkıntı yok. Takografla ilgili herhangi bir konuda problem yaşadığınızda sürekli olarak bana ulaşabilirsiniz. Bazı arkadaşlar tıkandığı konularda şeyleri atıyorlar. Bu raporları atıyorlar. Raporları beraber değerlendiriyoruz. Aynı zamanda emniyetin içinde çeşitli şeyler var, gruplar var. Bu gruplarda da sosyal medyada arkadaşlar karşılaştıkları sorunları paylaşıyorlar. Şimdi takograf cihazı nedir? İlk başta onunla ilgili tanıma başlayalım. Bir kere takograf cihazı sürücülerin sürüş ve dinlenme sürelerini kayıt altına alan cihazı biz takograf cihazı diyoruz. Şimdi sürücülerin sürüş süreleri derken ya hocam işte takograf hız kaydı da alıyor. İşte diğer kat ettiği mesafe kaydı da alıyor. Şimdi burada sürücülerin sürüş süreleri hariç olan kayıtları takograf aslında takografta oynama yapılmasın, hile yapılmasın amacıyla bulundurduğu bilgiler olarak kullanıyor. Mesela Avrupa'da şu an takograf hakkında denetim yapan memurlar takograf üzerinden hız cezası kolay kolay uygulamıyorlar. Genelde radar cezasına bağımlı olarak hız cezası uyguluyorlar. Ama tabii hani bu her ülkenin şeyine göre değişiyor. Yani takograftan hız cezası kesemezsiniz diye de bir kaydı yok kesinlikle. Burada ilk başta şeyleri gördükten sonra bu kısımlarını hızlı geçeceğim mümkün olduğu kadar. Sonra da takografla ilgili daha çok sahada karşılaştığınız problemlerle ilgili, yani sahada yapmanız gerekenlerle ilgili konuşacağız aslında. Takograf biliyorsunuz 1920 yılında Erik von Heber dediğimiz vatandaş tarafından icat edilmiş ve ilk başta tren
trenlerde çalışan makinistlerin sürelerini tespit amacıyla kullanılmış. Daha sonra 1970'li yıllarda yavaş yavaş karayolu taşımacılığı şeye aktarıldığından, karayoluna aktarıldığından, tren yoluna yavaş yavaş kamyonlarda ve otobüslerde de kullanılmaya başlanmış. Takograf cihazların eski modelleri var. İşte şurada görmüş olduğunuz analog veya işte dijital dediğimiz veya elektronik dediğimiz 3 modelde cihazlarımız var. Bunların analoglar ve elektronikler artık tedavülden kalktı. Araçların çoğunda dijital takograf olması gerekiyor. Yalnız 96 model 6 araçlarda halen daha elektronik ve analog takograflar kullanılabiliyor. Onun dışında bütün araçlarda dijital takograf kullanılması artık zorunlu. Takograf cihazı 9 kişiden Avrupa yönetmeliklerinde 9 kişiden fazla yolcu taşıyan ve azami yani taşıdığı yük olarak 7,5 tondan fazla yük taşıyan araçlarda ilk olarak kullanılmaya başlanmış. Ülkemizde de işte 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu ile takograf cihazları mevcut haliyle kullanılmaya başlanmış. Bizim Türkiye'de 3,5 ton üzeri ve 17 yolcu ve daha üzeri kapasiteli minibüs, otobüs gibi araçlarda kullanılması zorunlu olarak geçen cihaz olarak geçiyor. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Sürüş biliyorsunuz zaten en büyük sorunumuz sürücülerin sürüş süresini aşıp işte yorgunluktan dolayı kaza yapmaları. Yani bu hemen hemen binek otolar için de geçerli aslında. Normal otobüsler için de geçerli, kamyonlar için de geçerli ama binek otolara göre kamyonlarla otobüslerin verdiği zararlar maalesef daha yüksek oluyor. Burada slaytlarımızda bu slaytlar vardır sizde muhtemelen. Şeylerle ilgili kısımlar vardır. Şimdi sayısal takografla ilgili bazı zorunluluklarımız var. Özellikle burada işverenle alakalı sorumluluklar var. İşveren ve sürücü denetimlerde dijital takograf çıktısı almak zorundadır. Yani ben takograftan anlamıyorum. Siz çıkın alın. İşte ne raporu vereceğim bilmiyorum. Sen çık al gibisinden bir beyanda sürücü bulunamaz. Sizin istediğiniz raporları sürücü vermek zorundadır. Sürücü denetimlerde sürücü kartını getirmek zorundadır. Zaten takografa takılı oluyor. Sürücü kartının geçerlilik süresi 5 yıldır. Sürücü başkasının kartını kullanamaz. Eğer kullanıyorsa kart geri alınır. Burada zaten başkasının kartı kullanımlarında işte tutanakla Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne kartları gönderiyoruz denetim esnasında eğer tespit edersek. Takograf cihazının bozulduğunu veya hatalı çalıştığını tespit edildiği günden itibaren bir hafta içinde araç iş yerine dönemiyorsa tamir yolda yaptırılır. Bu eski bir yönetmeliktir ama şöyle de bir gerçek var. Mesela dijital takograflı bir araç kullanıyorsunuz. Yolda takografınız arızalandı. Diyelim ki akşam mesai saatleri dışında arızalandı ve o saatte takograf servisi bulma olasılığınız yok. O zaman takograf kağıdını belli bir mesafede kesiyorsunuz. Arkasındaki çizelgeyi doldurarak sürdüğünüz veya dinlendiğiniz süreleri işaretliyorsunuz. Eğer bunu yapmamışsa tabii ki ister istemez ceza yeme durumuna geçiyor. Muayenesi yapılmamış olan takograf kullanılamaz. Dijital takograf cihazları veya her türlü takograf cihazı 2 yılda bir takograf yetkili servisleri tarafından muayenesi yapılması gerekmektedir. Şimdi 2 yılda bir yapıldı diyordum takografın muayenesi. Ama bazı özel durumlarımız var. Onu nasıl yapmış? Mesela cihazın herhangi bir tamirinden sonra dediği
mesela raporda, teknik raporda sensör hatası veya güvenlik ihlali gördünüz. Bu tamir olduğunu gerektirdiği bir durumdur veya elektrik kesintisi. O zaman ne yapılması gerekiyor? Takografın kalibre edilmesi gerekiyor. Aracın karakteristik katsayısına veya lastiklerin etkin çevresinde değişiklikler olduktan sonra kişi eğer lastik değişimi yaptıysa aracının takograf kalibrasyonunu yeniden yaptırması gereklidir. UTC saatinde artı eksi 20 dakikadan fazla sapma olmasında kalibrasyonu yenilemesi gerekmektedir. Aracın plakası değiştiğinde veya biz bunu şey olarak değerlendiriyoruz. Aracın ruhsat bilgilerinde olan değişikliklerde takografın kalibre edilmesi gerekmektedir. Şimdi takograf muafiyetli dediğimiz kısım var. Yalnız burada bir AETR ve şey kısımları var. Normalde uluslararası araçlarda kullanılan takograf cihazları hakkındaki yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelikte bahsedilen takograf muafiyetleri var. Örneğin güzergahı 50 kilometreyi aşmayan ve tarifeli seferler ile yapılan yolcu taşımada kullanılan araçlarda takograf cihazı kullanılmaz. İzin verilen azami hızı saatte 40 kilometreyi geçmeyen araçlar, 40 kilometreyi geçmeyen araçlar ne olarak kabul ediliyor? Traktör vesaire olarak kabul ediliyor. Yükün bu araçların hizmetlerine affedilen görevler nedeniyle alınmış, kontrol altında olması durumunda sürücü olmadan sahip olunan veya kiralanan silahlı hizmet araçları, sivil savunma araçları, itfaiye araçları, toplum düzenini muhafaza etmekte görevli araçlar dediğimiz vakit zaten burada bu araçlar bizim Türkiye'de resmi plakalı araç statüsüne giren araçlar. Dolaylı olarak resmi plakalı araçlarda da takograf cihazı kullanılmıyor. Ticari olmayan taşımacılık işlemlerinde insani yardım, kurtarma, bunlar da tabii genelde çok nadiren özel plakalı araçlar var. Tıbbi amaçla kullanım için ambulanslar vesaire araçlar. Merkezinden uzaklığı 100 kilometre yarıçap içinde olan özelleştirilmiş çekiciler. Teknik gelişme sebebiyle yol testlerine tabi tutulan araçlar, azami ağırlığı 7,5 tonu geçmeyen ticari olmayan yüklerin taşımasında kullanılan araçlar ve araç kombinasyonları, kullanıldıkları taraf devletin mevzuatı gereğince tarihsel statüye sahip olan yolcu ve yükün ticaret dışı taşındığı ticari olmayan araçlar. İşte kanalizasyon, ıvır zıvır, işte radyo, televizyon, posta, bilmem ne, telgraf hizmetlerinde çöp toplama, boşaltma gibi işlerde kullanılan araçlar. Tek anlayamadığım sit ve lunapark ekipmanı taşıyan araçlar, çiftliklerden süt ve hayvan beslemede kullanılan süt ürünleri toplamada, konteynerları geri getirmede kullanılan araçlar. Bizim Türkiye'de bir de ayrıca Karayolu Trafik Yönetmeliği madde 98'de takograf taahhütnamesi dediğimiz bir olay var. Büyükşehir Belediyesi sınırları ile diğer belediye mücavir alan sınırlarından dışarı çıkmayacağını noterden taahhütname ile belirten araçlarda takograf cihazı zorunlu değildir. Biz burada genelde şunu kontrol edebiliriz arkadaşlar. Mesela örneğin Ankara'da görev yapıyorsunuz. Araç taahhütnameli. Ankara plakalıysa çok bir sorun yok. Bunu sorgulama ihtiyacı duymayabilirsiniz. Ama mesela kalkıp 37 plakalı aracın Ankara'da taahhütnameli dolaştığını tespit ederseniz bilin ki bunda bir problem var demektir. Çünkü Kastamonu'da taahhütname almıştır ama Ankara'da aracı kullanıyordur. Burada ince noktalardan biri büyükşehir ve şehir dediğimiz kısım var. Büyük şehirlerde il ve ilçelerde araçlar taahhütnameyi kullanabilirler ama ilçelerde ve şehirlerde eğer büyük şehir değilse ilin tanımı o zaman ilçelerden de taahhütname almak zorundadır. Araç eğer şehir merkezi ile ilçe arasında hareket ediyorsa hem şehir merkezinden hem de ilçeden taahhütname almak zorundadır.
Takograf değişim mecburiyetleri bitti. Bu artık kalktı. Sayısal takografın diğer takograf çeşitleriyle mukayesesi. Biliyorsunuz analog, elektronik ve sayısal dediğimiz 3 çeşit takograf var. Analog takograflarda hız grafiği ve diğer bellekler 24 saati kapsıyor. Elektronik takografta da aynı şekilde. Yalnız tabii sürüş zaman ihlalleri ve kart ihlalleri analog takografta yok. Ama elektronik takografta var. Dijital takograflarda hız grafiği 24 saat, sürüş zaman ihlalleri 365 gün, kart verisi de 28 gün geriye dönük ayrı ayrı belleklerde saklanıyor. Şimdi dijital takografın temel bileşenleri. Şimdi bütün dijital takograflarda mutlaka ve mutlaka şurada şey yapalım, bir ana ünitemiz var. Buna biz VU diyoruz. Yani Vehicle Unit diyoruz. Türkçe dokümanlarda da bu araç ünitesi diye geçiyor. Avrupa dokümanlarda Vehicle Unit diye geçer. Dijital takografın temel olarak çalışabilmesi için mutlaka şanzımana takılı olan bir sensöre ihtiyacımız var. Bu sensör dijital takograflarda şu şekildedir. Arkasında 4 tane ucumuz vardır. Bir yuvarlak içinde. Bunlardan bir numarası artı, 2 numarası eksi, 3 numarası pas sinyali, 4 numarada şifreli sinyal olarak geçer. Dijital takograf yan ekipmanlarıyla haberleşirken mutlaka bir şifreleme algoritması kullanır. Yani sensörleri mesela biz ne yaparız? İlk takografı taktıktan sonra onu takografa tanıtmamız gerekir. Yoksa takograf kesinlikle bu sensörle çalışmaz. Yani tanıttıktan sonra çalıştırabiliriz. Arkasından yeni tip araçlarda çoğunlukla takograflar aracın gösterge sistemiyle yani kilometre saati ve CAN-bus dediğimiz sistem üzerinden haberleşiyor. Yani burada çeşitli bilgiler alıp veriyor. Aracın motor beyniyle de haberleşiyor. Gene tabii takograf cihazında vazgeçilmezlerimiz takograf kartlarımız var. Bunlardan bahsedeceğiz. 4 tane kartımız var. İşte rapor verebilen bir printerımız ve rapor çıktılarımız var. Burada piktogram dediğimiz özel işaretler kullanıyoruz. Burada gene takograf üzerinde veri indirme ve kalibrasyon için tekrar bir bağlantı konnektörü var. Şimdi takograf cihazı araç ünitesi yani biz vehicle unit dediğimiz olay sürücülerin araçla ilgili bilgileri işte yazdırılmasını ve bellekte tutulmasını sağlıyor. Takograf hafızasına takılı olan sürücü kartı üzerinde çeşitli veriler saklanıyor. Yani bunlar bağımsız olarak saklanıyor bu arada. Yani hem takografa ayrı bir kayıt oluşturuluyor hem de sürücü kartına ayrı bir kayıt oluşturuluyor. Takograf kartına bağlı cihazın hani aktivite modunu gösterir. Olaylar ve hatalar meydana geldiğinde otomatik olarak kaydeder. Şimdi sensör kısmına gelelim. Sensör ilginç bir cihazdır. Ön tarafında bir dişli mevcuttur. Dişlinin önünden sensörün ucuna her dolaştığında bir pas sinyali oluşur. Şimdi pas sinyali şu şekilde bir kare dalgadır. Biz buna darbe de deriz. Şimdi burada şöyle bir özellik var. Her yukarı bir geçiş olduğunda yani değer sıfırdan işte diyelim 8 volta çıktığında takograf onu bir pals olarak kabul eder. Şimdi biz ölçümleri nasıl yapıyoruz? Örneğin teknik raporda W dediğimiz bir şey var, parametre var. Biz 20 metrede takografın sensöründen araca ne kadar pas geldiğini ölçeriz. Ölçtükten sonra işte bu değeri 50 ile çarparız. Yani çünkü 1 kilometrenin veya 1000 metrenin 50
50'de biri 20 metredir. Şimdi 20 metrede aldığımız payı şey yaptık. Şimdi bunu 50 ile çarptığımız vakit 1 kilometredeki gelen pay sayısını öğreniriz. Dolaylı olarak araç hareket ettiğinde takograf şu pulsleri alıyor ya. Diyelim 1 kilometrede 1000 defa puls geldiğini hesapladık. Her 1000 puls geldiğinde takograf aracın 1 kilometre yol kat ettiğini düşünür. Bu pulslerin geliş zamanına göre, hani darlığına veya uzunluğuna göre de aracın kaç kilometre hızla gittiğini tespit eder. Sensörün tüm çalışma prensibi budur. Ayrıca mesela siz bu hattı kesip hani hız gelmesini engellemenizi korumak amacıyla şifreli sinyal dediğimiz kısımdan da sinyalleri şifreli olarak karşı tarafa alır veya sorar. Yani böyle bir sistemimiz var. Burada yani sensörün tüm yaptığı iş bu. Ayrıca tabii W değerinden ayrı teknik raporda hani takografçılığın ölçtüğü W değerinden ayrı bir de K değerimiz vardır. K değerinin kalibrasyonla bağlantısı şudur. Dijital takograflarda W ve K değeri birbirine eşittir. Yalnız analog takograflarda W değeri neyse K değeri ondan mutlaka 5 veya 10 pas farklı olur. Bunun nedeni şudur. Analog takograflarda bütün sistem mekanik çalıştığında ekrana yansıtılan kilometre veya ekrana yansıtılan odometre değerinde mutlaka 5 veya 10 paslik bir mekanik sapma meydana gelir. Ama dijital takograf elektronik olduğu için burada mekanik sapma olmaz. O yüzden W değeri ve K değeri dijital takograflarda birbirine eşittir. Şu anda mevcutta Türkiye'de 5 tane dijital takograf kullanılmakta. Tabi biliyorsunuz bunların tip onayının falan olması gerekiyor. O ayrı bir konu. Bizde yerli tip onayı ve işte Avrupa tip onayı dediğimiz 2 tane tip onayı var. Şimdi biliyorsunuz Continental, VDO, işte Stonic ve EFAS'ta zaten sektörde yurt dışı takograflar olarak zaten sık sık karşılaşıyorsunuz. Onun dışında yerli yapım 2 tane takografımız var. Onlardan biri Pars, biri de Aselsan. Piyasaya hiç çıkmamış olan bugüne kadar da zaten kullanılma olasılığı da olmayan. Çünkü yeni jenerasyona uygun olmayan Actia diye de bir takograf var. Actia takografla bugün için araçlarla karşılaşma olasılığınız yok. Çünkü versiyonu çok eski. Çeşitli özellikleri desteklemiyor. O nedenle bizim Türkiye piyasasında hiç kullanılmadı. Belki yurt dışı araçlarda hani çok nadiren görebilirsiniz. Sadece İtalyan araçlarında ben arada bir denk geldim. Şimdi dijital takograf cihazları 3821'e 85 EEC dediğimiz bir yönetmeliğe göre hazırlanır. 3821'e 85 EC dediğimiz Avrupa Birliği Konseyi şeyine göre buna da Annex 1B derler. Bizim Türkiye'de karşılığı da Ek 1B'dir. Bu da uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan takograf cihazları hakkındaki yönetmeyi Ek 1B'si olarak internette görebilirsiniz. Şimdi bütün takograf cihazlarının uluslararası otorite olan JRC'den tip onayı alması gerekiyor. Bu kurum Belçika'da bir kurum. Oraya başvuruyorlar. Orada takograf cihazları hakkında çeşitli testler yapıldıktan sonra takograf cihazına ait tip onayı veriliyor. Tabii bu 3821'e 85 şu an 4-5 kez güncellendi. Hatta şu an Ek 1B de değil, Annex 1C dediğimiz veya bizim Türkiye'de henüz Ek 1C olarak yayınlanmadı.
Annex 1C dediğimiz smart takograflar veya akıllı takograflar dediğimiz takograflar da 2014 yılından beridir Avrupa'da kullanılmakta. Bizim dijital takograflardan tek farkı hareket, yani bu hız doğrulamasını hem uydudan hem de aracın ABS sensöründen yapıyor. Ayrıca polis aracının yanında geçerken tüm cezalarını otomatik aktarıyor. Yani kendisinin içinde olan bir özellik bu. Bir de kendi içinde uydu modülü olan bir cihazımız. Şimdi kartlardan bahsedeceğiz. Dijital takograflarda 4 tane kartımız var. Bunlardan bir tanesi sürücü kartımız. Bu kartların bir özelliği var. Bu kartların tamamının içinde kendine ait bir bellek var. Bu belleğin de belli bir kapasitesi var. O belleğin şeyi kadar takografta kayıt tutabiliyor. Yani sürücüye ait özel kayıtlar veya işte denetime ait özel kayıtlar, servise ait kayıtlar, işte şirkete ait kayıtları olmak üzere çeşitli kayıtlarını tutuyor. Şimdi beyaz renkli olan bir sürücü kartımız var. Bu sürücü kartımızda işte takograf, yani o kişiye ait çeşitli bilgilerimiz var. Arkasından sürücüyü tanıtır bir bilgimiz var. Bu kartımız 5 yıl geçerli. İçinde 28 günlük geriye dönük veri depoluyor. Yalnız normalde aslında belleğe geriye dönük 6 aylık, yani içinden normalde bilirkişilik durumunda geriye dönük 6 aya kadar veri çekebiliyoruz. Ama üreticilerin önerdiği 28 günde bir takograf sürücü kart verilerinin yedeklenip saklanması, yani takribi 1 aylık bir süre tanımışlar. O 1 aylık sürede işte siz sürekli olarak yedekliyorsunuz. Ama eğer hiç yedeklemediyseniz en fazla geriye dönük takograf sürücü kartı içinde 6 aylık veriye ulaşabilirsiniz. Denetim kartı 2 yıl geçerlidir. Denetim kartının içinde sadece ve sadece hangi gün, hangi şasi ve plaka numaralı araca kartı taktığınızın bilgisi vardır. Hangi gün ve hangi saatte hangi araca, hangi plakalı araca, hangi şasi numaralı araca kartı taktığınıza ait bilgi vardır. En fazla 255 tane kayıt tutar. Geriye dönük daha fazlasını tutmaz. Her 255 kayıttan sonra yeni gelen veri eski bilgiyi siler. Şirket kartı takografa şirketi tanıtmak ve şirketle ilgili bilgilerin, yani takograf verilerinin yedeklenmesi için kullanılan karttır. Sürücü kartı gibi 5 yıl geçerlidir. Sürücü kartından farklı araç kullanırken kullanılamaz. Yani mesela şirket kartını takıp aracı kullanamazsınız. Denetim kartını da takıp aracı kullanamazsınız. Ama sürücü kartıyla ve servis kartıyla araç kullanabilirsiniz. Yani öyle bir şeyimiz var. Bunlarda araç kullanma gibi bir yetkimiz yok. Bunda da gene şirkete kilitlenme bilgisi ve şirketten veri indirme bilgileri kartın içine yedekleniyor. Onun dışında herhangi bir fonksiyonu yok. Bir de şirket kartıyla aracın plakasını değiştirebiliyorsunuz. Eğer elinizde gerekli ekipman varsa aracın plakasını değiştirebilirsiniz. Servis kartı 1 yıl geçerlidir. PIN kodu dediğimiz PIN koduyla korunur. Kişiye özel bir karttır. Kırmızı renktir. Kişiye özel derken üzerinde servisin bilgileri yazar. Son zamanda alan yetkili kişinin bilgisi de kartın içine yazılmaya başlandı. Eskiden yazılmıyordu. Şimdi gene en azından yazılıyor. Takografla ilgili her türlü işlemi yapabilirsiniz. Takografın aktivasyonu, kalibrasyonu, parametre değiştirilmesi. Mesela denetim kartıyla ve şirket kartıyla birinde geriye dönük 6 aylık, yani denetim kartıyla geriye dönük 6 aylık veri indirebilirsiniz.
Takograftan şirket kartıyla geriye dönük 3 aylık veri indirebilirsiniz. Ama servis kartıyla geriye dönük 365 günlük veri indirebilirsiniz. Aynı zamanda aracı da kullanabilirsiniz. Yalnız servis kartıyla geriye dönük 365 günlük veri indirebilmeniz için ya mahkeme kararı olması lazım ya da şirket yetkilisiyle bir tutanak imzalandıktan sonra yapılması gerekiyor. Yani servis kartıyla veri indirmek normalde Avrupa'da takografı hurdaya çıkartmak anlamına geliyor. Bizim Türkiye'de pek öyle bir anlamı yok ama en azından resmiyette işlemlerin tamamlanabilmesi için ya mahkemeden kağıt getirilmesi gerekiyor ya da aracın sahibiyle beraber karşılıklı bir evrak imzalaması, tutanak tutulması gerekiyor. Buradaki güvenlik parametrelerini geçeceğim. Bunlar biraz şey. Burada sadece dikkat edeceğimiz şu. Takograf kartlarının seri numaralarında sonunda 3 tane 0 var. Eğer bunun sağ taraftaki 1, 2, 3, 4 diye gittiyse bu her 5 yılda bir kartın yenilendiğini gösterir. Ortadaki 0 değişkenlik gösteriyorsa bu kart kaybolduğunda burada değişiklik olur. Sonra da zaten en dış hane artıyor. O da en son olarak geçiyor. Avrupa'da tabii bu rakamlar bayağı coşmuş durumda, ayrı mesele. Bizim Türkiye'de daha coşmadı. Şimdi yavaş yavaş tanımlar ve sürücülerin çalışma ve dinlenme sürelerinin incelenmesine yavaş yavaş geçelim. Şimdi dinlenme, sürücünün vaktini serbestçe kullanabildiği kesintisiz zaman. Günlük sürüş zamanı, günlük dinlenme süresinin bitişini takip eden, günlük dinlenme süresinin başlangıcı arasındaki toplam sürüş zamanı veya günlük dinlenme süresiyle haftalık dinlenme süresi arasındaki zaman olarak geçen zaman. Bir hafta pazartesi saat 00 ile pazar saat 23.59 arasındaki süreyi gösteren kısma biz bir hafta olarak kabul ediyoruz. Azaltılmış günlük dinlenme süresi 9 saatten fazla, 11 saatten az olan herhangi bir dinlenme süresi. Azaltılmış haftalık dinlenme süresi en fazla arka arkaya 24 saat kısaltılabilen 45 saatten az olan herhangi bir süreyi. Düzenli günlük dinlenme süresi bir kere bir sürücünün günlük en az 11 saat dinlenmesi gerekiyor. Ama haftada 2 gün bunu bir dakika ilk kesintisiz en az 3 saatten ikincisi kalan kesintisiz 9 saat alternatif 2 aylık süreç halinde kullanılabilen, yani haftada 2 defa gündüz 3 saat mola verdikten sonra akşam 9 saat mola verebilir. Düzenli haftalık dinlenme süresi en az 45 saatlik dinlenmeden oluşan herhangi bir süreyi, günlük dinlenme süresi düzenli günlük dinlenme süresi azaltılmış günlük dinlenme süresinden oluşan sürücünün vakti serbestçe harcalayabileceği günlük süreyi, günlük sürüş zamanı günlük dinlenme süresinin bitişini takip eden günlük dinlenme süresinin başlangıcı arasındaki toplam sürüş zamanı, haftalık dinlenme süresi de haftada 1 gün veya 2 gün olarak gözüken dinlenme süresini gösteriyor. Haftalık sürüş zamanı bir hafta boyunca gerçekleşen toplam sürüş zamanı. Sürüş süresi sürekli veya kesintili şekilde olabilen, sürücünün bir dinlenme süresini veya bir molayı takiben sürücü başlatmasından yeni bir dinlenme süresi veya molaya kadar geçen toplam sürüş zamanını gösteriyor. Bunları böyle hızlı geçeceğim. Şimdi size bunun detaylarını anlatacağım. Bunları detaylı okuyabilirsiniz. Ama işin pratik kısmını anlatacağım ben size şimdi.
Şimdi kesintisiz sürüş süresiyle alakalı kısma gelelim. Yani bir sürücü günde 4,5 saat kesintisiz sürüş süresi olacak. Tamam mı? Şimdi bunun arasında adam dur kalk yaptı, dinlendi vesaire 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 vesaire. Şimdi biz burada şuna bakarız. Bu adam dinlenmeyi 15 dakikanın altında yapmış mı? Şimdi 15 dakikanın altında yaptıysa biz bunu ne olarak kabul ediyoruz? Dinlenme olarak kabul edemiyoruz. 15 dakikanın üstünde olması gerekiyor. Çünkü Karayolu Trafik Yönetmeliği madde 98 diyor ki bir sürücü diyor sürüş süresini diyor 15'er dakikalık 3 şey halinde bölmelendirebilir diyor. O zaman ne olarak kabul edeceğiz? Bu adamın en az 15 dakika durmuş olması lazım ki bizim bunu moladan saymamız gerekiyor. Şimdi bu vatandaş 4,5 saat araç kullanacak, 45 dakika mola vermesi gerekiyor. Şimdi 15 dakika mola verdiyse veya 15 dakika üstü biz 45 dakikadan bunu düştük. Tekrar 30 dakika mola versek kabul olur mu? Kabul olur. Onunla herhangi bir sıkıntımız yok. Ama dediğim gibi bu vatandaşın bir kere mola olarak molasının kabul edilmesi için en az 15 dakikadan fazla olması gerekiyor. Yani büyük olması gerekiyor. Şimdi 45 dakika 15 dakikadan büyük, 45 dakikadan küçükse ne oluyor? Bu vatandaş molaya girmiş oluyor. 45 dakikadan büyük ise o zaman ne kabul ediliyor? 3 saate kadar, yani 3 saate kadar 3 saat geçmiş ise bu vatandaş, arkasından bir 3 saate bakarız. Bu adam gün içinde dinlenmesini kesmiş oluyor. Yani dolaylı olarak 3 saat mola verdiği vakit ne yapabiliyor? Günlük dinlenmesini 9 saate kadar düşürebiliyor. Yani ona bakma şansımız oluyor. Şimdi bu bir gün içindeki kurallardan biri. Şimdi 4,5 saat mola verdik. Arkasından 4,5 saat 45 dakika mola verdik. 4,5 saat daha kullandık. Günlük 9 saat olan sürüşü tamamladık. Şimdi her gün 9 saat kullandığımız vakit ne oluyor? 6 kere 9 54 oluyor. İş kanunu diyor ki burada, yani normalde 9 saat çalışma şöyle bir çalışma arkadaşlar bu arada. Yani onu da kesinlikle belirteyim. Yani normalde bir işçinin çalışma süresi 7,5 saat. Bir sürücünün fazla mesai dahil toplam çalışma süresi 9 saat. Yani 9 saat araç kullanan bir sürücü aslında 1,5 saat fazla mesai yapmış oluyor. Şimdi Çalışma Bakanlığı da diyor ki fazla mesaili olarak bir sürücüyü haftada en fazla bir haftada 56 saat çalıştırabilirsin diyor. Şimdi 56 saat olunca 2 saatlik bir farkımız oluyor. Şimdi bu adamın çalışma süresini biz 11 saate çıkartamayız. Dolaylı olarak ne yapıyoruz? Diyoruz ki kardeşim sen haftada 2 gün belirle, 9 saat araç kullandıktan sonra 45 dakika mola ver, 1 saat daha araç kullan ve günlük yani haftada 2 gün çalışmanı bu şekilde 10 saate çıkart diyoruz. Bu alternatif bir durum. Şimdi bir hafta 56 saat kullandı bu vatandaş iş kanununa göre. Gene aynı iş kanunu ve Karayolu Trafik Yönetmeliği madde 98'e göre de bu adam 2 haftada maksimum 90 saat araç kullanabilir. Yani sonraki hafta bu vatandaşın kullanacağı araç süresi 34 saat. Şimdi bir hafta araç kullandı. 24 saat mola verdi. İkinci hafta bu adamın 34 saat araç kullanma süresi var.
Dolaylı olarak ne oluyor? 45 saatten fazla haftalık tatil yapması gerekiyor. Yalnız tabii bizim sürücüler Türkiye'de 6 günün altında araç kullandıkları vakit Karayolu Trafik Yönetmeliği madde 98'e göre suç işlememiş kabul ediliyor. Yani ceza işlememiş kabul ediliyor. İş kanununa göre hatalı mı? İster istemez hatalı ama şimdi biz tabii sürücüden yol kenarında fazla bir rapor alamıyoruz. Ya VDO takografı varsa haftalık aktivite alabiliyoruz. İşte alabildiğimiz tek şey genelde 24 saat raporlarla işte denetim yapabilmek oluyor. Onunla da tabii haftalık dinlenmeyi çok fazla çıkartamıyoruz. Eğer cihazlı denetim olursa bu haftalık dinlenmeyi çok rahatlıkla çıkartabiliriz. Gene burada haftalık dinlenme ile ilgili çeşitli çalışmalar var arkadaşlar. Bu notlar muhtemelen sizde vardır sunum olarak. Eğer elinizde mevcut sunum yoksa zaten bana ulaşabilirsiniz veya gene Emniyet Eğitim Daire Başkanlığı'ndan ilgili sunumları zaten alabilirsiniz. Eğitim Başkanlığı'ndan alabilirsiniz. Onlarda bir sorunumuz yok. Burada gene birçok örnek var. Bunları direkt olarak geçeceğim. Yavaş yavaş yorumlama kısmına doğru geçeceğiz. Bunlara ben bilgiler diyorum. Yani öyle adını siz getirin. Hani ezbere bilgiler diyorum. Yanlış anlamayın. Biraz hızlı geçiyorum. Şimdi dijital takograflarda veri indirebilmek için çeşitli aparatlara ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi işte şu şekilde bir kart okuyucuya ihtiyacımız var. İşte bunu cep telefonumuzun şarj soketine takıyoruz. Sürücü kartını takıyoruz. Dolaylı olarak da bununla veri indirebiliyoruz. Bunu ben çoğu birime hediye ettiğimde oldu, zaman zaman gönderdiğimde oldu. Kimisi bizim web sitesinden ücretli olarak almışlar. Ayrıca bir de şu şekilde takografın ön tarafından veri indirme yapabildiğimiz bir cihazımız daha var. Bunu denetim kartını taktıktan sonra takografın ön tarafına takıyoruz ve verimizi indiriyoruz. Bunun gibi birçok cihaz mevcut. Analiz programları artık zaten birçok şeyi size raporluyor. Yani bilgi olarak veriyor. Zaten çok bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani direkt bilgi olarak size aktarıyor. Yani şöyle bir takografın üzerinden hafifçe geçtik. Burada çıktı üzerinde bulunan piktogramları geçmeden önce sanırım ufak bir şey unuttum. Hafif ondan da bahsedeyim. Yani her ders hemen bahsediyorum ama bunu da biraz unuttum gibime geliyor. Bahsetmediğim gibime geliyor. Şimdi bütün dijital takograf cihazlarında mutlaka 2 tane kart okuyucu hanesi vardır. Yani bir ve ikinci sürücü olarak. Birinci sürücü mutlaka aracı kullanan sürücüdür. Bütün dijital takograf cihazlarında OK tuşu vardır. Bütün dijital takograf cihazlarında menüde gezinme tuşları vardır. Şu 3 tane tuş menüde gezinmeye yarar. Bütün dijital takograflarda vardır. Bütün dijital takograflarda şurada bir veri indirme hanesi mutlaka vardır. Hepsinin üzerinde. Mesela şunda da var. İşte bunda şurada var falan gibisinden. Bütün dijital takograf cihazlarının mutlaka bir ekranı vardır. Bütün hepsinin dijital şeyleri vardır. Yazıcı üniteleri vardır. Ayrıca da dijital takograflarda çeşitli raporlar var arkadaşlar. Biz bu raporların çıktısını sizden değerli, çok sevdiğim Ünal Esen hocamızla ben de işte YouTube'da nasıl çıkartacağınıza dair, rapor çıkartacağınıza dair zaten videoları yeteri kadar paylaştık. Merak eden arkadaşlar zaten YouTube'dan eğer girerlerse Ünal hocamızın da zaten bir sürü videosu var.
Yani yine aynı şekilde ona paralel olarak ben de çeşitli videolar yayınladım. Oradan direkt olarak şey yapabilirsiniz. Videoları izleyebilirsiniz. Oradan bilgi edinebilirsiniz. Ondan sonra isterseniz bir 15 dakika ara verelim. Sağlam bir kafayla piktogramları anlatmaya başlayalım. Saat başında tekrar toplanalım arkadaşlar. Evet. Bir 15 dakika ara verelim.